Üstad Hazretleri diyor ki her günah içerisinde küfre giden bir yol vardır. Demek günah bunu yol olarak açıyor. Şimdi kişi haram olan bir şeye bir kez nazar ediyor. Ve o ilk bakışta şeytanın çok kuvvetli bir vesvesesi kişiyi bir günaha birinci adımını çok kolaylaştırır. Ya ne olacak bir kereden ya? Ne olacak bir bak hele ya. Hadi buna bakmadın, buna bakmadın, buna da mı bakmayacaksın diye. Kişi onunla birlikte haram güzergahına adım atınca da bu sefer çıkmasını çok zorlaştırır. Ya olur mu? Bakmadan nasıl yapacaksın bu saatten sonra? Allah seni böyle bu haliyle huzuruna kabul eder mi hiç? O kadar günaha girdin. Nasıl Allah'ın karşısına çıkacaksın diye. Stratejisi bu. Birinci adımı çok kolay yapar. Çıkmaya çalışırkenki adımları da çok zor gösterir. Şimdi kişi birinci adımı yaptıktan sonra ne açılıyor demiştik? Bir yol açılıyor. Açılan bir haram yolu var yani. Çünkü her günahta küfre giden bir yol var diyor. Birinci haramı işledi. Bir nazarda bulundu. Bir kapı açıldı. Upuzun bir yol var. O yolun sonu nereye çıkıyor? Küfre çıkıyor. Yani artık Allah'ın bütün esmasının, nükuşunun sende sönmesi ve üstünün örtülmesine çıkıyor. Birinci bakış, ikinci bakışın sayini çok kolay bir hale getiriyor. İlk nazarında gözüne çarpan görüntüleri zihninde saklı kalmış diğer kötü hatıralar ile şeytan cem ediyor, bir ediyor. Şimdi böyle günlük hayatta bir yerdesin, dışarıdasın veyahut artık dışarı çıkmaya da gerek yok böyle şeyler için. Elinde Instagram'ın açık olduğu bir fotoğraf var. Bu fotoğrafa özellikle de hiç kimsenin olmadığı yerlerde rahat bir şekilde baktığın anda şeytan senin şuur altı muktesebatına müdahalede bulunuyor ve zihninde bu kötü hatırayla ilgili saklı kalmış, mahfuz kalmış şuur altı muktesebatında ne kadar haram içerik varsa hepsini stok görüntü yapıyoruz ya biz editlerde. Stok görüntü olarak bir yapıyor ve zihninde editliyor. Bu bir tane görüntünün sende oluşturduğu çağrışımla başlıyor. Bir görüntüye baktın, gözünü kapatın, şıkırt diye bir fotoğraf çektin. Zihninde bu içeriğin emsali diğer bütün görüntülerle, bütün stok görüntülerle, bütün içeriklerle bir film çekiyor. Ve bu filmin sonunda senin kanındaki harareti bile arttıracak. Artık senin için ulaşılması zorunlu olan bir filme götürecek seni. His dünyanı ele geçirecek. Zihninde olmazsa olmaz mantığında bir şehvet yaşatacak sana. Ve bunun sonucunda da artık hayatının en mühim gayesi şeytanın zihninde oluşturduğu o görüntüye ulaşmak olacak. Şimdi bir tane görüntüye nazar ettin. Birinci bakışta kapı açıldı. Küfre kadar giden bir yol var. Senin birinci görüntüye ettiğin nazar zihnindeki diğer haramlara yeni bir sayık, yeni bir yol oluşturdu. Artık böyle zihninde diğer bütün görüntü ve içeriklerle bir hatırlatıcı şeklinde kısa film çekiyor şeytan vesvese cihetinde. Ve kafanda zaten arzu dünyanda gömülü kalan, hislerinde gömülü kalan bir kısa filme ulaşmak için elinden geleni yapar halde buluyorsun kendini. Genç yaştaki kardeşlerimizin gereksiz kafelerde, gereksiz ortamlarda çokça vakit geçirmesi, zihninde tahayyül dünyasına girmiş bu kısa filmi ulaşma hayali oluyor. Artık kişi zihnindeki harama ulaşmadan huzur bulamayacağından emin halde bir his yaşıyor. Bu ergenlik vaktinde olan bir insan için de aynı şekilde geçerli. Ya da hanımını aldatma durumuna düşmüş ve sürekli zina bataklığına tutulmuş. Artık zihnindeki o kısa filmde ben bu zinayı etmezsem asla huzur bulamayacağım diye vesveseye düşmüş bir insan için de aynı şey. Bunların ikisinin de başlangıcı bir tane görüntüye bakmak, hayal dünyasını almak ve hayal dünyasında şeytanın çok ayrıntılı bir şekilde film çekmesiyle oluyor. İkisinin başlangıcı da bir görüntüye nazar etmekle başlıyor. Bu iş devam edip kalbe tam yerleştiğinde önce hayata yerleşiyor, sonra kalbe tam yerleşiyor. Kişi artık kendisinin bu haramları yapmasını kendisinde meşrulaştırıyor. Şimdi bu haramı irtikab eden amelleri bir kişi kendisinde meşrulaştırsa o harama nazar etmeyi de meşrulaştırır mı, meşrulaştırmaz mı? Meşrulaştırır. Ve devamında artık küçük diye tabir edilen günahları küçük görmemeye başlar ve bu günahlarda ısrar etmeye başlar ve ısrar gören bütün küçük günahlar devleşir. Devleştikten sonra kişi artık bu günah değil yanılgısına kapılsa kişiyi imandan dahi edebilir ve küfre götürür. Demek her günahta küfre giden bir yol bu şekilde oluyor. Bir kapı açılıyor, birinci bakış ikinci sahi doğuruyor ve kapının sonuna gidene kadar küfre yaklaşan bolca adımlar atıyor. Allah bir kutsi hadiste şöyle buyuruyor. Ne demek oluyor kutsi hadis? Kaynağı Allah'tan, lafzı Efendimiz'den olan hadislere, yani Efendimiz Aleyhisselam bize naklediyor ama Allah Azze ve Celle söylemiş gibi naklediyor. Bir kutsi hadiste şöyle söylüyor. Kişi bana olan saygısından dolayı o haramı terk ederse
ben o nazarla elde edeceği lanetli zevk yerine manen onun kalbine mükemmel bir zevk koyarım diye buyuruyor bir kutsi hadiste. İnsan burada zihninde oluşturduğu yalancı bir tutku var ya, değil mi? Zinaya böyle yürünüyor yani. Yoksa bir insan dünyasından, evliliğinden, ahiretinden çalacağını bile bile nasıl olur da bu kadar kör ve şuursuz bir şekilde yürüyebilir bu işe? Artık kafasında şeytanın çektiği bir film var ve sen bunu elde etmezsen asla huzuru yakalayamayacaksın diye bütün his dünyasına yaklaştırıyor. Şimdi bunu çoğu zaman böyle adamın hani hayvancasına bir şehvetinde görebilirsin. Bu işin basit anlaşılabilir bir kısmı. Ama artık üniversite ortamı çeşitlendiğinden dolayı şeytanın desiseleri ve vesveseleri de çeşitlendi. Bir gün birisiyle oturdum. Ben dedi kız arkadaşlarımla çay kahve içip muhabbet etmekten çok hoşlanıyordum dedi. Bir erkek kardeş. Şimdi anne babası da ayrıydı bu arkadaşın. Ben anne ve babamdan görmediğim şefkati üniversitedeki kız arkadaşlarımla olan muhabbetten gördüm dedi. Ve olay tam şöyle devam etmiş. Birinci oturuşta şefkat hissiyle oturuyor. İkinci oturuşta şefkat hissiyle kanka. Üçüncü oturuşta şefkat hissiyle dertleşme. Ve dördüncü oturuş o şefkati şeytan şehvete dönüştürüyor. Ve işin sonucu hiç şaşmaz bu işler. Zinaya gidiyor yani. Hiç şaşmaz bu işler. Gerçekten mukadderatı belli yani bu işlerin. Şimdi üniversitenin çeşitlenmesiyle şeytanın, nefsin desiseleri ve vesveseleri de çok artıyor. Şimdi latif ruhlu olan erkek kardeşler vardır. Hassaslardır, incelerdir. Böyle birini kırmak istemezler, kendileri kırılmak istemezler. Şimdi bu anlattığım davranış biçimi aslında güzel ve normal bir davranış biçimi değil mi? Birini kırmak istememek, kırılmak istememek güzel bir şey. Bu metodoloji olarak bunda bir problem yok. Ama realite tam bunu kaldırmadığından dolayı o insanları inanılmaz bir şekilde duygusallığa sürükler. Beni bir muhabbet ortamında anlayan insan yoktur der. Dertleştiğimde beni dinleyebilecek bir insan yoktur der. Ben bu kadar narin ve hassas meseleleri zikrederken arkadaşlarım batak masasında hala koz atıyor. Bunlarla mı dost olacağım der ve üniversitede imkanları açıldığından dolayı kendi duygu ve düşüncelerini anlayabilecek bayan arkadaşlarla denk gelirler. İnce noktadan esprilerini idrak edebilecek. Onların latif tavırlarını yadırgamayacak. Onlara aynı kibarlıkta mukabelede bulunacak. Bildiğin ilk baktığında sanki bir anne şefkati geliyor karşısında gibi günlük dertlerini paylaşabilecek, sohbetlerini dinleyebilecek. Bugün bir derdimizi bir erkek kardeşe anlattığımızda onu unutma ihtimali yüksek olabilir. Erkeğin fıtratı belki böyledir. Ama bir kadına anlattığında o kadın gece gündüz sana güya anne şefkatiyle ilgi gösterir gibi değil mi? Sürekli nasılsın, iyi misin, düzeldin mi diye. Halbuki bu işin sonu başı gibi hiçbir zaman hayırlı olmaz. Şefkat sonucu daimi bir şekilde şehvete dönüyor bu işlerde. Kişi de böyle bir muhabbetin zehrine kapılır. Kendini kurtarmaya çalışır. Erkek arkadaşlarıyla muhabbet ederken yine kaba saba muhabbetlere denk gelince şeytan o eski günlerini özletir durur, özletir durur. Bir gün bir harama nazar eder. Geçtiği bir kafede bir görüntü gözüne ilişir ve şeytan şuuraltı muktesebatından bütün eski hatıralarını canlandırır ve tam duygusal anına denk gelirse sürekli aynı şeyi zikreder. Olmuyor böyle ya. Onlarla muhabbeti çok özlüyorum. Beni ne kadar da güzel anlıyorlardı. Böyle omuz omuza sabahlara kadar onlarla dertleşirdik, içerdik, muhabbet ederdik. Vay be tam gönül insanıydı meğer onlar diye kendini geçici, aldatıcı bir şekilde şeytanın kafasında kurduğu filme inandırmaya çalışır. Şimdi az önce dediğim gibi bu şehvetin abazacı olan kısmını anlamak kolay. Ama şeytan her zaman soldan gelmiyor. Sağdan da çok geliyor. Şefkat hissiyle geliyor. Ya arkadaş ben aslında ona Allah'ı anlatıyordum hissiyle geliyor. Öyle değil mi? Ve bu kandırılışların çoğunda gözüne ilişen görüntüleri şeytan zihninde istediği gibi tanzim edebiliyor. 3 ay sonraya, 6 ay sonraya, 2 yıl sonraya bu işi mutlaka haramla sonlandırıyor filmin sonunda. Allah da buna karşılık kulundan biraz sabır bekliyor. Şeytanın ve nefsin tahmin edemeyeceğimiz, hesaba katamayacağımız kadar desisesine karşılık siz biraz dişinizi sıkar sabrederseniz, tam o sabır anını geçirirseniz, şeytanın sizi kandırdığı o lanetli lezzetin ben kalbinize kalıcısını ve iman cihetini söz size vereceğim diyor. Her zaman vermiştir, hiçbir zaman vermediği olmamıştır. Hiç kimsenin olmadığı bir yerde insanın kendisini haram bir nazardan koruması o kadar önemlidir ki belki halkın içinde eda edilen farzdan bile önemlidir. Şimdi ben son dönemlerde ne okusam konu Allah'a bağlandığı müddetçe hep diyorum ki ihlasın tanımı bu diyorum. Ve anladım ki ihlasın asla bir tane tanımı yok. Binlerce, milyonlarca tanımı var. Geçenlerde ümmeti olmayan peygamberlerin olduğunu biliyoruz değil mi? Onları düşündüm. Dedim ki ümmeti olmayan bir peygamber yeryüzünde ne yapıyordur acaba? Ardından Allah canibinden bakmaya çalıştım. Dedim ki ümmeti olmayan bir peygamberi Allah Azze ve Celle neden göndermiştir? Çünkü Allah'ın peygamber dahi olsa kulundan tek beklentisi onun olması. Öyle görünmesi değil.
değil, insanların onu öyle bilmesi değil, insanların onu iyi tanıması değil, insanların onu alkışlaması değil, insanların onu yermesi değil. Bunların hiçbiri değil. Allah'ın önem verdiği mesele onun olması, o kulun olması. Ümmeti olmayan bir peygamber Allah'ın muhit, ezeli ilmiyle ne kadar güzel olmuşsa Allah ona ümmet vermemişse dahi peygamberliğini vermiştir. Bu cihetten etrafın bizim Allah ile olan ilişkimize hiçbir katkısı ve hiçbir eksiltmesi olamaz. Bizim has durumumuz ben ve Allah ile olan ilişkim olması lazım. Bu ilişkinin en zirvede ortaya çıktığı yer kulun yalnız olduğu haller. İnsanların toplumun içerisinde bir yanlışı yapmaması kolay. Şimdi arkadaşlar bakıyor, ben nasıl oraya bakayım diyebilir. Ama evde yalnızken, odada yalnızken, hele de o telefonda Instagram açıkken, böyle istediği fotoğrafı istediği kadar büyütebilecekken, istediği fotoğraf ve videolara, istediği içeriklere ulaşabilecekken, onu kimse görmüyorken bir kulun ya Rabbi kimsenin görüp görmemesi önemli değil. Bu meselenin aslı görünmek değil olmaktır ve ben biliyorum ki sen beni her daim görüyorsun demesi. Bunun sonucunda gerekirse ekranı kapatsın, gerekirse telefonu kırsın. İkisi de bu işin en hayırlısıdır. Bunu yapabilmesi sonucunda bu adamın kalbine gelecek lezzetler, zevkler, Allah'la olan ilişkisinde kat edebileceği mesafeler ve yolları toplumun içerisinde yaptığı nice farzlarla asla elde edemeyecek. Bu kadar mı önemli? Bu kadar önemli. Bence bir insan kendisinin ne kadar delikanlı olduğunu en iyi nerede anlar? Gece yalnız odada kaldığında anlar. Tam onda yaptığı tavrı, tam onda uyandığı anda uykuyla olan mücadelesi, acıktığı anda sofrayla olan mücadelesi, odada yalnızken elini kaldırıp ettiği dualar, yolda yalnız giderken onun düşünceleri, bunlar neyse o adam da odur işte. Zübeyir abi diyor ya, bir insan akşama kadar neyi düşünüyorsa o insan odur işte diyor. Hiç kimsenin olmadığı bir yerde insanın kendisini haram bir nazardan koruması o kadar önemlidir ki belki halkın içinde eda edilen farzlardan bile kıymetlidir. Instagram'da gezerken gözüne birden bir görüntü ilişir. Instagram'da var mı? Hep Kabe resmi gözüken bir Instagram var mı? Ne yapacaksın orada? O Instagram'a giriyorsun, Twitter'a giriyorsun, Facebook'a giriyorsun. Yok mu orada görüntü? Kandırmayalım işte kendimizi. Orada görüntü var ve göz onu temaşa ediyor. Ne yapacaksın o esnada? Ve odada da kimse yok. İstediğin kadar bak. Seni gören var mı? İşte Allah var diyeceksin. Orada da diyeceksin, burada da diyeceksin, her yerde diyeceksin. Allah'ın görmesi yeterli yani bu işte. O esnada Allah var ya yetmez mi? O görüyor ya yetmez mi desen, odada aldığın mesafeyi belki Kadir gecesini yakalasan alamayacaksın. Ben böyle inanıyorum yani bu işe. Çünkü bu sadece ve sadece Allah için terk etmek olacaktır. Tedayi efkar denen bir mesele var. Ne demek tedayi efkar? Efkar fikir demek. Tedayi çağrışım demek. Tedayi efkar ne oluyor o zaman? Fikirlerin çağrışımı. Mesela örnekleyelim. Sarı, siyah. Değil mi? Ne oluyor? Fikirler çağrışıyor değil mi? Sarı deyince kırmızı çağrıştı. Siyah deyince beyaz çağrıştı. Neden? Zıtlık fikir çağrışımının en kolay öğesidir. Erkek, kadın dersin. Değil mi hemen? Şimdi gece, gündüz. Zıtlık ne biliyor musun? Gerçekte en uzak olan şey, değil mi? Gece ile gündüz çok uzaktır birbirine. Hiç yan yana görmedik. Doğru mu? Gerçekte birbirine en uzaktır ama zihin dünyasında birbirine en yakındır. Zıtlıklar bizim çağrışım, fikir dünyamızda çağrışabilecek en yakın şeylerdir. Ama onun haricinde bizim tedayi efkar denen bir de mekanizmamız var. Yani tedayi efkarı bir makine gibi düşünün. İçine hangi ürün girerse girsin, işine yararsa kullanabilecek, işine yaramazsa kullanamayacağı bir makine. Ne diyoruz bu makineye? Tedayi efkar makinesi diyoruz. Mesela bir gün Sami yolda giderken tam böyle seninle otobüse biniyoruz. Otobüste biraz kalabalık, bir koltuk boşalmış. Seninle böyle tam o koltuğu kapalım edelim derken sen atlıyorsun, ben atlıyorum. Tuttuğum yere sen biniyorsun. Kaç kilosun? 109 kilo. Şu baş parmağım da o arada kalıyor. Baş parmağım 109 kiloluk Sami'nin şiddetine maruz kalıyor. Bu parmak ne olur? Kırılır. Davul olur böyle. Kırılır, çıkar bir şey olur. Ardından eyvah diyorum böyle. Parmağımı tuta tuta eve gidiyorum. Parmağımın acıması parmağımın varlığına bir işaret oluyor bana. Öyle değil mi? Gölge neye işarettir? Asla işarettir. Parmağın acıması neye işarettir? Sağlıklı halini düşünmene işarettir. Bizim dünyada çektiğimiz sıkıntı ve dertler neye işarettir? Cennette bu sıkıntı ve dertlerin hiç çekilmemesine işarettir. Değil mi? Bunların tahayyülünü böyle yapacağız. Bir anda bakıyorum ya diyorum Allah Allah ya. Ben şimdiye kadar bu baş parmağımı hiç fark etmemişim ya. Ne mübarek bir organmış baş parmak. Eğer Allah Azze ve Celle bu baş parmağı buraya koymasaydı ne olurdu diyorum. Şu an tedayi efkar makinem çalışıyor unutmayın. Diyorum ya şu baş parmağını bir şuradan çıkarayım diyorum. Bir çıkarıyorum. Benim selamlaşma şeklim değişiyor. Para sayma şeklim değişiyor. Kalem tutma şeklim değişiyor. Bilgisayarı tutma şeklim değişiyor. Çatalı tutma şeklim değişiyor. Bir sporcuysam boks yapma şeklim değişiyor. Voleybol oynama şeklim değişiyor. Telefonu tutma şeklim değişiyor. Şimdi şu baş parmağı şuradan çıktığı anda medeniyet değişir komple. Böyle baş parmağıma 109 kiloluk Sami'nin oturmasıyla o tedavi efkar. Hani o Spider-Man'de böyle spider sensörleri çalışıyor diyorlar ya birden böyle etraftaki her şeyi hissediyor aynı anda.
Onun gibi baş parmağımın acımasıyla devam ediyorum. Yahu arkadaş, bu organın burada olması meğer benim hayatımın temel esaslarından birisiymiş diyorum. Ardından diyorum ki iyi de bu baş parmağı buraya koymak için bu elin tamamını çizmek lazım diyorum. Doğru mu? Sonra diyorum ki ya bu ne eli? Bu baş parmağı buraya koymak için, çünkü bunun içerisinde damarlar da var değil mi? Şimdi diyorum ki ya bunun burada beslenmesi de lazım yani. Bu basit bir şey değil. Sonra diyorum ki yok yani bu parmağı buraya koymak için benim tüm vücudumu bir anda bilmesi lazım. Yani tüm vücudumu bir anda çizemeyen birisi bu baş parmağı buraya koyamaz. Bütün kapıyı bir anda çizemeyen bir usta bu kulpu buraya koyamayacağı gibi. Bütün buzdolabını bir anda çizemeyen bir ustanın o kapağı oraya koyamayacağı gibi. Düşünsenize önce kapağı yapıp sonra buzdolabını yaptığını. Küçük olsa büyük olsa olmaz. Sonra diyorum ki iyi de yani ben bu baş parmağını kainatta da çok kullandım. Elma tuttum, armut tuttum, portakal tuttum. Öyle değil o zaman. Bu baş parmağını kim yaptıysa elma, armut, portakalın da onu yapması lazım diyorum. Sonra diyorum ki yok ya daha geniş. Bu baş parmağı kim buraya koyduysa kainatı da aynı anda çizmesi lazım diyorum. Sonra diyorum ki Allah Allah. O zaman bütün kainat tek elden çıkmak zorunda diyorum. Sonra diyorum ki Allah Allah, la ilahe illallah buymuş demek diyorum ya. Ve tevhidin bir mertebesine erişiyorum. Ne oldu yani? Benim zihnim duru ise, meseleleri açık ise, Allah'la rabıtam, bağım ve ilişkim iyi ise, bir parmağımın incinmesi sonucu tedai efkar makinam çalıştı. O fikir ona değdi, o fikir ona değdi, o fikir ona değdi. Hem de birçok alternatif var. Ve bir anda asıl kainatın yaratılış gayesi olan Allah'la bir ilişki yakaladım yine. Doğru mu? Peki ben sürekli haramlara bakan bir adam olsaydım, ki konu şudur. Sürekli bu görüntülere bakan bir adamın ilk bozacağı şeylerden birisi de tedai efkar makinasıdır. Yani az önce söylediğimiz çağrışımı sürekli harama nazar eden bir adam asla yapamaz. O adam aynı şekilde sürekli haramlara bakan bir adam olsun. Dolmuşta Sami ile denk geliyor. 109 kilo Sami oturuyor. Çat diye parmak. Akşam pes turnuvası vardı lan. Yazık oldu benim parmağı olabilir. Üçüncü, ya ben bu hafta sevgililer günüydü. Şimdi ne diyeceğim ben bu kıza olabilir. Yani baktığınızda parmaktan çıkabilecek çok fazla seçenek var mı? Var. Peki az önce söylediğim çağrışım ancak nasıl olabilir? Harama nazar etmemiş bir bünyede olabilir. Anlatabildim mi demek istediğimi? Yani senin parmağının başına bir iş geldiğinde 50 tane, 100 tane, 1000 tane seçenek var. Değil mi? Bir anda çağrışımlar geliyor. Yani akşamki ödevimi nasıl yazacağım bir çağrışım olabilir. Telefonu kullanmaya çalışırsın, elin ağrır. Ya bu telefonun hayatı bitti mi? Bir çağrışım olabilir. Canı su çeker. Ya suyu tutamadım. Bu Sami'yi ne yapacağım? Mahalleden adamları toplayayım da 109 kilo, 109 adamla döveyim bunu. Olabilir. Değil mi? Çok fazla çağrışım seçeneği varken senin az önceki tevhid hakikatini yakalaman gereken asıl çağrışımı varabilmen için şeytanın kullanma sahasına uygun olmayan, haram görüntülerle dolu olmayan, muazzam temiz bir zihne sahip olman lazım. Bunun için Instagram'a girdiğin anda kötü bir içeriği direkt engellemen lazım. Bu asırda bize bu kadar rahat bir haram pek mümkün görünmüyor. Tedai efkar mekanizmasını anlatabildim mi? Evet. Bu anlattığımız meselede tefekkür aslında fikir çağrışımıdır. Ve bu çağrışımı katleden şey kişinin sürekli harama bakışıdır. Harama bakılmış dağınık bir zihin parmağı kesse vay arkadaş akşam pes turnuvası vardı der ve fikir çağrışımı kapanır. Şimdi Üstad Hazretleri'nin hayatında bu haramla ilgili birkaç tane mesele var. Bir okuyalım, devamında da müzakere edelim. Anahtar kelimemizi. Söyleyeyim abi. İlmin izzetini muhafaza etmek beni baktırmıyor. Bismihi Subhanehu. Tarihi hayatımı bilenlere malumdur. 55 sene evvel ben 20 yaşlarındayken Daha Üstad Hazretleri genç o esnada. Bitlis'te merhum Vali Ömer Paşa hanesinde 2 sene onun ısrarıyla ve ilme ziyade hürmetiyle kaldım. Üstad Hazretleri bu Bitlis'te Vali Ömer Paşa'nın hanesinde 2 sene onun ısrarıyla kalıyor. Ve yanılmıyorsam eğer burada da kendisince ilim çalışıyor değil mi o esnada? Devam edelim. Onun 6 adet kızları vardı. Üstad Hazretleri nerede? Bitlis'te. Vali Ömer Paşa'nın hanesinde, konağında ve Vali Ömer Paşa'nın, Vali Zaza Ömer Paşa'mız. Vali Zaza Ömer Paşa'nın kaç tane kızı var? 6 tane kızı var. Canlandıralım ki iyice aklımızda kalsın. Üstad Hazretleri hangi şehirde? Bitlis'te, kendi memleketinde. Kimin hanesine ziyarette? Vali Ömer Paşa. Peki bizim Ömer Paşa'nın kaç kızı var? 6 kızı var. 2 yıl kalıyor orada. 2 yıl boyunca o hanede kalıyor. Devam. Onun 6 adet kızları vardı. 3'ü küçük, 3'ü büyük. Ben 3 büyükleri 2 sene beraber bir hanede kaldığımız halde birbirinden tefrik edip tanımıyordum. Üstad kaç yıl kalıyor Ömer Paşa'nın hanesinde? 2 yıl. Kaç kızı var?
3 büyük 3 küçük kızı var. 2 yıl boyunca o 3 tane büyük kızını birbirinden tefrik etmek. Yani ayırmayı dahi bilmiyordum diyor. Bu ne demek oluyor? Hiç gündeminde olmamış. Yani evde böyle biri var mı? Evde böyle biri yok mu? İşte ihlasın, samimiyetin en ekmel noktası, en kemal noktası tam da burası. Şimdi birisi bu işte adım atar, bakmamaya çalışır, mücadele eder, hatta karşıya kızar, kin öfke kusar değil mi? Lanet olsun böyle giyinilir mi falan yapar. Bu işin en basit kısmı, en birinci kısmı. Kendisini karşıya hakaret ederek tatmin etmeye çalışır. İş biraz daha gelişir, şefkat kişide biraz daha yoğunlaşır. Duygusallık demedim, şefkat ama. Ardından böyle gözünün önüne geçerken ilişse dahi hem ona nazar etmez hem de onun ahiretine üzülür bir hale geçer. Şimdi gözünün önüne ilişmek ama nazar etmemek ne demek? Biz mesela dışarıda bir tantuni yemeye gittiğimizde, sahilde bir yol boyu yürümeye gittiğimizde yanımızdan yüzlerce, binlerce adam geçiyor mu bir saat yürüdüğümüzde? Geçiyor. Peki o binlerce adamı yarın öbür gün görseniz tanır mısınız? Tanımazsınız. Ama o 1000 tane adamdan geçerken bir tanesi omuz atsa, sen de hayırdır kardeş diye dönüp baksan, o sende bir gündem, bir hatıra oluşturacağından dolayı o adamı bir ay sonra görsen yine tanırsın. Doğru mu? Demek ki orada gözünün önünden bunların geçmesi başka bir şey, nazarını ve dikkatini çekmesi başka bir şey. Bir insanın gündeminde böyle bir şey yoksa, sürekli kafası, fiili, eylemi, kalbi Allah Azze ve Celle ile meşgulse, sürekli gündeminde projeler varsa, kendini geliştirme, kendini yetiştirme, Allah ile rabıtalarını arttırma, yakınlaşmayı sağlama, kurbiyeti hasıl etme projeleri gündeminde varsa, o insan milyonlarca böyle görüntünün içerisinde geçse onlar nazarına ilişmez ve o asla öyle bir insanın gündeminde olmaz. Demek gündeminde olanlar şeytanın ve nefsin bir hilesinden yakalanmışlar. Bir insan bununla mücadele etse iyi midir? İyidir. Gündeminde olmasa nedir? İşte bu en ekmelidir. Bu işin kemali budur yani. Bir insanın yanından geçse, yamacından geçse, önünden geçse, arkasından geçse böyle bir mesele gündeminde dahi olmaması bu işin en zirve halidir. 2 yıl boyunca Ömer Paşa'nın konağında kalıyor. Bitlis'te 6 kızı var, 3'ünün yaşı büyük ve 2 yıl boyunca 3 tane kızı birbirinden dahi ayırt edemiyor. Sebebi hiç böyle bir mesele gündeminde yok. Yani bir insan ya şurada tehlikeli görüntü var kafamı çevireyim dese tabii iyi bir mücadele. Ama bu umrunda bile olmaması, böyle bir şeyin gündeminde bile olmayıp işine bakması bu işte çok zirve bir olay. Farkı anlatabildim mi? Devam edelim. O derece dikkat etmiyordum ki bileyim. Hatta bir alim misafirim... Misafir geldi. Kim misafir? Alim. Alim. Şimdi bugün ana konumuz neydi? Anahtar cümle ilmin. Şimdi ilmin izzeti tabiri bugün bizim biraz ana meselemiz olacak. Çok ilginç bir incelik var mektupta. Üstad ilmin izzetini muhafaza beni baktırmıyor derken 2 yıl boyunca 3 tane kızı birbirinden ayırt edemezken biraz sonra onun alim bir arkadaşı aynı konağa onu ziyarete geliyor ve nasıl olaylar patlıyor bir gör bakalım. Hatta bir alim misafirim yanıma geldi. 2 günde onları birbirinden fark etti, tanıdı. Kaç günde ayırt edebildi? Üstad kaç yıldır umursamıyor? Üstad Hazretlerinin 2 yılda umursamadığını alim bir arkadaşı yanına gelip 2 günde herkese ayırt edebilecek hale geliyor. Çok garip bir mesele. Devam edelim. Herkes ve ben de bu hale hayret ederdik. Bana sordular, neden bakmıyorsun? Derdim, ilmin izzetini muhafaza etmek beni baktırmıyor. Şimdi az önceki alim bakıp 2 günde ayırt ederken üstad 2 yılda ayırt edememiş ve ilmin izzetini muhafaza etmek beni baktırmıyor diye bir de iddialı bir cümle kullanmış. Şimdi diyelim ki benim namını taşıdığım bir tane büyüğüm var diyelim. Babam var diyelim mesela. Adı Hamit olsun. Böyle bütün eşraftan çok hürmet gören bir adam olsun. Alim olsun. İnsanlar tarafından hürmet gören, insanların manevi yaralarına derman olan birisi olsun. Sürekli bütün ahali babamı ziyarete gelsin. Ben de babamın adıyla tanınan oğlu olayım. Değil mi? İbni Hamit. Yani Hamid'in oğlu. Ben de Hamid'in oğlu olayım. Şimdi etraftaki herkes beni artık ya bu Mehmet, bu İzzetli Hamid Efendi'nin oğludur diye tanımış oldu mu? Oldu. Peki ben o esnada bir gün eşrafı ziyarete gitsem, bana hürmet gösterirler, çay ikram ederler, tebessüm ederler. Var mıydı yardım edecek bir şey? Bir yardımcı olalım derler. Bunların hepsini Hamid'in izzetinden dolayı Mehmet'e hürmet gösterirler. Doğru mu? Şimdi ben de o esnada insanların beklemediği yanlışların içerisinde olsam, içki içsem, kumar oynasam, zina etsem ve bütün ahali de bunu görse öğrense. İnsanlar şu cümleyi eder mi? Şu İzzetli Hamid'in oğluna bak.
böyle bir adamdan böyle bir aşağılık nasıl çıkar? Hayret ediyoruz der mi demez mi? Peki ben burada kendimle birlikte kimin izzetini kırmış oldum? Hamit'in izzetini kırmış oldum. Öyle değil mi? Ve insanlar bana dediği gibi defalarca da gelip Hamid Efendi'ye derler ki Hamid Efendi sen göya böyle bir adamdın ama senin oğlun seni 2 paralık etti, senin bütün izzetini perişan etti der mi demez mi? Der değil mi? Koca bir padişah ülke ilişkilerini düzeltebilmek adına bir elçisiyle sepet sepet hediyelerini başka bir diyara gönderse, o kişi de o diyarın sultanına o elçinin hediyelerini açacak olsa, tam açtığında da elçiye lavbali lavbali konuşsa, ya bu kadar yol taşıdım, şu sana gelen hediyelerden 2 kese altında bana ver dese, tam böyle o diyarın sultanına sunum yapacakken, ya bir de acıktık da şöyle bir lahmacun ayran söyleseniz de bir keyfimiz yerine gelse dese, o padişahın izzetiyle gelen o elçi bu bulunduğu tavırlarla birlikte zaten padişahın adıyla oraya girebildiğinden dolayı o padişahın izzetine bir zarar verir mi vermez mi? Verir. Demek ki bir insan o ilmin izzetini muhafaza etmek için kendi amellerinde dahi bir hassasiyet içerisinde bulunuyorsa o kişi o ilmin sahibidir eyvallah ama o ilim de o insanın sahibidir diyebiliriz. Karşılıklı bir aidiyet var. Ama bir kişi de alim vasfı olmasına rağmen gerekli ve yeterli amelleri gösteremiyorsa o kişi istediğim kadar alimim ve bu ilim bende var desin. O ilim asla izzetini kırdığından dolayı o kişiyi tabi olarak kabul etmeyecektir. Tam ifade edebildim mi? Üstad o yüzden diyor ki ilmin izzeti beni baktırmadı diyor. Engelleyen nedir? İlmin izzeti. Üstad tam o ilmin izzetinin altında kendisini bildiğinden dolayı ilmin izzetine bir sultan desek üstad ben de onu temsil ediyorum işte. Ben o sultanı temsil ediyorum. Benim yaptığım doğrular ve yanlışlar hep sultanın izzetine gelir veya izzetinden gider diye düşündüğünden dolayı kendisini asla böyle meseleleri gündemin merkezine almamakta bulmuştur. Oldu mu cümle? Devam edelim mi? İlmin izzetini muhafaza etmek beni baktırmıyor. Hem 40 sene evvel İstanbul'da Kağıthane Şenliği'nin yevmi mahsusunda köprüden ta Kağıthane'ye kadar Halic'in 2 tarafında binler açık saçık Rum ve Ermeni ve İstanbullu karı ve kızları dizildikleri sırada ben ve merhum Mebus Molla Seyyid Taha ve Mebus Hacı İlyas ile beraber kayığa bindik. Şimdi Üstad Hazretleri İstanbul Kağıthane Şenliği'nin olduğu bir günde Haliç'te kayığa biniyor ve kaç kişiler? 3 kişiler. Birinde Üstad Hazretleri var, diğerinde Mebus Molla Seyyid Taha var, ötekinde de Mebus Hacı İlyas var. Üçü birden kayığa biniyor. Devam edelim. O kadınların yanlarından geçiyorduk. Hani Rum ve Ermeni kadınları sürekli orada açık ve seçiklik içerisinde. Tam bu esnada açık seçiklikten kasıt bildiğiniz ciddi açık ve seçikliklerle tiyatrolar da oynatıyor o dönemlerde. Devam edelim. Benim hiç haberim yoktu. Halbuki Molla Taha ve Hacı İlyas beni tecrübeye karar verdikleri ve nöbetle beni tarassut ettiklerini 1 saat seyahat sonunda itiraf edip dediler. Onlar üstadı tarassut edip yani gözlem altına almak için, tecrübe etmek için kayığa bindiriyorlar. Şimdi az önceki hal normal bir hal mi? Bitlisli Ömer Paşa'nın konağında 2 yıl hiçbir kızının ayırt etmesini bile bilmiyor. Bu kim bu kim onu yolda görse tanımıyor. Şimdi bu normal bir hal mi? Değil. Şimdi o 2 tane mebus böyle bir hali görüyor sürekli Üstad Hazretlerinde. Sürekli görüyorlar ve diyorlar ki Allah Allah yani gerçekten bizim okuduğumuz hatta gördüğümüz şeylerin çok üstünde bir mesele. Acaba bu zat gerçekten de bu gördüğümüz gibi bir zat mı diye onu tecrübe etmek için o kayığa bindiriyorlar. Acaba oralardan gezerken şöyle bir gözü ilişecek mi diye. İnsanlar görüyorsun değil mi? Neleri gözlemliyorlar. Devam edelim. Senin bu haline hayret ettik. Hiç bakmadın dedim. Lüzumsuz, geçici, günahlı zevklerin akıbeti elemler, teessüfler olmasından istemiyorum. Üstad bu işlerin hep sonunda neyi görüyor? Akıbeti görüyor. Baktığı şey de olsa akıbeti görüyor. Bakacağı şey de olsa akıbeti görüyor. Ve bunların sonunda belki şeytanın kandırmayı başardığı o zamanda geçici, lanetli, yalanlarla kuşatılmış 5 dakikalık, 10 dakikalık bir yalancı lezzet olabilir. Ama işin sonunda ruhu öyle paramparça ediyor ki, zihni öyle paramparça ediyor ki, kalbi öyle paramparça bir hale getiriyor ki, az önce dediğimiz tedaviye hafikarın olabilmesi için bile kalbin aklın tevhid etmesi gerekirken parçalanmış bir halde insan tefekkür, düşünce dünyasını bile toparlayamıyor. Huzuru kaçıyor, lezzetleri kaçıyor. Ve Üstad da bunu söylüyor. Lüzumsuz geçici günahlı zevklerin akıbeti elemler, teessüfler olmasından istemiyor. Biz bir de bu işin bu dünya akıbetini konuşuyoruz. Bir de ahiret akıbetini siz düşünün. Hazreti Ömer namaz kıldırırken
hemen arkasına geçen, namazı hıçkırıklarla bitiren bir genç vardı. Yine bir gün camiye giderken afişe bir kadın tuzak kurmuş, onun gideceği yolda bekliyordu. Aylarca geçtiği yolda o kadın vardı ama genç dönüp o kadına iltifat dahi etmemişti. Nasıl olduysa o gün başını kaldırınca kadının kapısında buldu kendisini. Halbuki hayallerinde bile meyli yoktu buna. Onun için böyle bir şeyin hayali bile cürüm sayılırdı. Çünkü buna kalbi dayanmazdı. Genç, afişe kadının karşısında kendini bulduğunda kalbi ürperdi, haşyet duydu ve dili sürekli şu ayeti tekrarladı. Allah'tan hakkıyla korkanlara şeytandan bir vesvese geldiği zaman hemen kendilerine gelip doğrulurlar. Kalbi bu ayeti duyunca dayanmadı ve oracıkta ruhunu Allah'a teslim etti. Oradakiler Hazreti Ömer duyup üzülmesin diye gece gömdüler. Ama Ömer ertesi gün namazda aynı hıçkırıkları duyamayınca gencin nerede olduğunu sordu. Durumu öğrenince gencin kabrine koştu Ömer ve Allah'tan korkanlar için 2 cennet vardır ayetini okudu kabrin başında. Kabirden bir ses yükseldi. Ben burada bana vaat edilenden fazlasını gördüm ya Ömer demişti kabirdeki ses. Bildiklerimiz bizi Allah'a bir adım daha yaklaştırmıyorsa, gönlümüze akıp gönlümüzde bir heyecan doğurmuyorsa, bilmekle bilmemek arasında ne fark olur ki? Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiri davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ve salavat.